Şu anda dünyanın en modern seralarında yetişen milyonlarca domatesin büyük bir kısmı hiç toprağa dokunmuyor. İlk duyduğunuzda kulağa inanılmaz gelebilir. Çünkü hepimize yıllarca aynı şey öğretildi. Bitkiler toprakta yetişir. Peki ya bu bildiğimiz şey eksikse? Ya size bir domates bitkisinin tek bir avuç toprağa bile ihtiyaç duymadan aylarca ürün verebildiğini söylesem, bu kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Ama bugün dünyanın birçok modern serasında uygulanan gerçek bir üretim yönteminden bahsediyoruz. Son yıllarda kuraklık, iklim değişikliği ve artan gıda ihtiyacı tarımı hızla değiştiriyor. Bu değişimin en dikkat çekici yöntemlerinden biri de topraksız tarım. Ancak hemen bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Topraksız tarım, toprağın yerine geçmek için değil, bitkinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu anlamak için geliştirilmiş bilimsel bir üretim yöntemidir. Peki bitki toprağın içinde değilse nasıl büyüyor? Besinini nereden alıyor? Ve siz de evinizde ya da küçük bir serada bunu başarabilir misiniz? Bu videoda fide seçiminden hasada kadar başarılı bir domates yetiştiriciliği için bilmeniz gereken tüm temel adımları birlikte keşfedeceğiz. Az önce bir domates bitkisinin hiç toprağa ihtiyaç duymadan büyüyebileceğini konuştuk. Peki bunu mümkün kılan şey ne? Çoğumuz toprağın bitkiyi beslediğini düşünerek büyüdük. Oysa toprağın asıl görevi kökleri tutmak, suyu depolamak ve besinleri köklere ulaştırmaktır. Bitkinin gerçek ihtiyacı ise toprak değil, su, oksijen ve besin elementleridir. İşte topraksız tarımın temel mantığı da budur. Bitkinin kökleri toprağa değil, kokopeat, kaya yünü veya perlit gibi yetiştirme ortamlarına yerleştirilir. Ancak bu materyaller bitkiyi beslemez. Yalnızca kökleri destekler, suyu tutar ve oksijen dolaşımını sağlar. Bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm besinlerse suya eklenen besin çözeltisiyle verilir. Böylece sulama, besleme ve kök bölgesindeki koşullar üretici tarafından kontrol edilebilir. Bu da doğru yönetildiğinde daha verimli ve kontrollü bir üretim sağlar. Peki bu yetiştirme ortamları arasında ne fark var? Hangisi domates için daha uygun? Şimdi bunlara yakından bakalım. Artık biliyoruz ki bitkinin ihtiyacı toprak değil, su, oksijen ve besin elementleridir. Peki domatesi nereye dikiyoruz? Topraksız tarımda kökler, kokopeat, kaya yünü veya perlit gibi yetiştirme ortamlarında gelişir. Bu materyaller bitkiyi beslemez, kökleri destekler, suyu dengeler ve hava dolaşımını sağlar. Topraksız tarımda domates için en yaygın tercih edilen ortam kokopeattir. Suyu iyi tutması, hava geçirgenliğinin yüksek olması ve kullanım kolaylığı sayesinde hem amatör hem de profesyonel yetiştiriciler tarafından sıkça kullanılır. Kaya yünü özellikle profesyonel seralarda tercih edilir. Doğru sulama ve besleme yönetimiyle yüksek verim sağlayabilir. Perlit ise hafif ve gözenekli yapısıyla köklerin rahat nefes almasına yardımcı olur. Genellikle diğer ortamlarla birlikte kullanılır. Peki hangisi en iyisi? Bunun tek bir cevabı yok. Doğru seçim, kuracağınız sisteme, bütçenize ve üretim hedefinize göre değişir. Ancak yeni başlayanlar için Kokopeat güvenli ve başarılı bir başlangıç seçeneğidir. Unutmayın, verimi belirleyen yalnızca kullandığınız materyal değil, onu nasıl yönettiğinizdir. Şimdi sırada güçlü bir hasadın temelini oluşturan sağlıklı fide seçimi var. Doğru yetiştirme ortamını seçtik. Şimdi sıra belki de en önemli kararda, sağlıklı bir fide seçiminde. Çünkü en iyi sistemi kursanız bile zayıf bir fideyle başladığınızda bunun etkisini tüm sezon boyunca hissedersiniz. İyi bir fide, kalın ve dik bir gövdeye, canlı yeşil yapraklara ve mümkünse beyaz, sağlıklı köklere sahip olmalıdır. Sararmış yapraklar veya koyu renkli kökler ise bitkinin streste olduğunun işareti olabilir. Doğru fideyi seçtikten sonra onu ne çok derine ne de köklerini açıkta bırakacak kadar yüzeye dikmelisiniz. İlk günlerde bitkinin yeni ortamına uyum sağlaması için sabırlı olmak gerekir. Bu süreçte yapılan en yaygın hata ise aşırı sulamadır. Unutmayın, köklerin sadece suya değil, oksijene de ihtiyacı vardır. Sürekli ıslak kalan bir ortam kök gelişimini yavaşlatabilir. Güçlü bir kök sistemi, güçlü bir bitkinin temelidir ve iyi bir hasat aslında ilk domatesi topladığınız gün değil, doğru fideyi seçtiğiniz gün başlar. Peki bu fideyi sağlıklı büyütecek besin çözeltisi nasıl hazırlanır? Şimdi topraksız tarımın kalbine gidiyoruz. Sağlıklı bir fide seçtik ve sistemimize yerleştirdik. Şimdi sıra bitkiyi gerçekten büyüten en önemli unsura geldi. Besin çözeltisi.
Toprakta yetişen bitkiler ihtiyaç duyduğu mineralleri topraktan alır. Topraksız tarımda ise bu görevi suya eklenen besin çözeltisi üstlenir. Azot, fosfor ve potasyum gibi temel elementlerin yanında kalsiyum, magnezyum ve demir gibi birçok besin de bitkinin sağlıklı gelişimi için gereklidir. Ancak doğru besini vermek tek başına yeterli değildir. Bitkinin bu besinleri kullanabilmesi için pH ve EC değerlerinin de uygun aralıkta olması gerekir. pH, besinlerin bitki tarafından kullanılabilirliğini belirler. EC ise çözeltideki besin yoğunluğunu gösterir. Bu değerler düşük ya da yüksek olduğunda bitki gelişimini kısa sürede etkileyebilir. Deneyimli üreticiler yalnızca gübre eklemez. Yaprakları, kökleri ve meyveleri düzenli olarak gözlemler. Çünkü bitki konuşmaz ama ihtiyacı olanı size gösterir. Topraksız tarımda başarının sırrı daha fazla gübre vermek değil, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru dengede besleme yapmaktır. Peki bu besin çözeltisini bitkiye en doğru şekilde nasıl ulaştıracağız? Şimdi sulama ve iklim yönetimine geçiyoruz. Doğru besin çözeltisini hazırladık. Şimdi onu bitkiye en doğru şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü topraksız tarımda başarı sadece ne verdiğinizle değil, onu nasıl yönettiğinizle ilgilidir. Yeni başlayanların en sık yaptığı hata bitkiyi sürekli sulamaktır. Oysa köklerin yalnızca suya değil, oksijene de ihtiyacı vardır. Sürekli ıslak kalan bir ortam kök gelişimini yavaşlatabilir. Bu yüzden sulama, hava sıcaklığına, ışık miktarına ve bitkinin gelişim dönemine göre planlanmalıdır. Doğru sulama, daha fazla su vermek değil, doğru zamanda, doğru miktarda su vermektir. Sıcaklık ve bağıl, nem de en az sulama kadar önemlidir. Ani sıcaklık değişimleri ve dengesiz nem bitkinin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bitkinin enerji kaynağı ise ışıktır. Yeterli ışık alan bir bitki fotosentezi daha verimli gerçekleştirir ve daha kaliteli meyveler oluşturur. Deneyimli üreticiler seraya girdiklerinde ilk olarak köklere bakar. Çünkü sağlıklı kökler, sağlıklı bir bitkinin en güvenilir göstergesidir. İyi bir üretici yalnızca sulama yapan kişi değil, bitkisini her gün gözlemleyip onu okumayı bilen kişidir. Peki bitkimiz büyüyüp çiçek açmaya başladığında daha bol ve kaliteli domates almak için hangi bakım uygulamalarını yapmalıyız? Şimdi budama ve tozlaşmaya geçiyoruz. Sağlıklı bir bitki büyütmek önemli ancak yüksek verim almak için düzenli bakım da şarttır. Domates bitkisi geliştikçe enerjisini doğru yönlendirmek gerekir. Yaprak ile ana gövde arasında oluşan yan sürgünler, yani koltuk sürgünleri zamanında alınmazsa bitkinin besin ve enerjisini gereksiz yere tüketebilir. Düzenli koltuk alma işlemi bitkinin gücünü meyve gelişimine yönlendirmesine yardımcı olur. Budama sırasında yaşlanmış veya hastalıklı yaprakların uzaklaştırılması da hava dolaşımını artırır ve hastalık riskini azaltır. Ancak aşırı budamadan kaçınılmalıdır. Yapraklar bitkinin enerji ürettiği en önemli organlardır. Çiçeklenme döneminde ise başarılı bir tozlaşma, kaliteli ve düzgün şekilli meyvelerin oluşmasını sağlar. Açık alanda bu görevi çoğunlukla rüzgar ve böcekler üstlenirken, seralarda titreşim uygulamaları veya bombus arıları kullanılabilir. Düzenli bakım yapılan bir bitki hem daha sağlıklı gelişir hem de daha kaliteli ürün verir. Çünkü yüksek verim tek bir uygulamanın değil, doğru zamanda yapılan küçük ama düzenli işlemlerin sonucudur. Peki tüm bunlara rağmen üreticilerin en sık yaptığı hatalar nelerdir? Şimdi bunlara birlikte bakalım. Topraksız tarım doğru uygulandığında oldukça verimli bir üretim yöntemidir. Ancak küçük görünen hatalar zamanla büyük kayıplara yol açabilir. En yaygın yanlışlardan biri daha fazla su veya daha fazla gübrenin daha hızlı gelişim sağlayacağını düşünmektir. Oysa aşırı sulama köklerin oksijensiz kalmasına, gereğinden fazla besin ise bitkinin strese girmesine neden olabilir. Bir diğer hata ise pH ve EC değerlerini düzenli takip etmemektir. Bu değerlerdeki küçük değişimler bile zamanla bitkinin gelişimini ve verimini etkileyebilir. Deneyimli üreticiler yalnızca ölçüm cihazlarına değil, bitkinin kendisine de bakar. Yaprakların rengi, köklerin görünümü ve bitkinin genel gelişimi oluşabilecek sorunları erkenden fark etmeyi sağlar. Temizlik ve hijyen de sağlıklı bir üretimin önemli parçalarındandır. Kullanılan ekipmanların temiz tutulması ve hastalıklı bitkilerin zamanında uzaklaştırılması birçok problemin önüne geçebilir. Unutmayın, başarılı üretimin sırrı tek bir mucize yöntemde değil, düzenli takipte, doğru bakımda ve sabırlı olmaktadır. Artık hasat zamanı yaklaşıyor. Peki emek verdiğiniz bitkinin meyvelerini en doğru zamanda nasıl toplarsınız? Şimdi son bölüme geçiyoruz. Bir tohumdan sofraya uzanan yolculuğa
Aylar süren emeğin ardından beklenen an gelir. Domatesler renklenmeye, olgunlaşmaya ve hasada hazır hale gelmeye başlar. En iyi lezzet ve kalite için meyveler, çeşidine özgü rengini büyük ölçüde kazandığında hasat edilmelidir. Düzenli hasat, bitkinin yeni meyve oluşturmaya devam etmesini de destekler. Ancak unutmayın, başarılı bir hasat, yalnızca bugün yaptığınız işlemin değil, fide seçiminden sulamaya, beslemeden günlük gözleme kadar attığınız her doğru adımın sonucudur. Topraksız tarım, doğaya karşı geliştirilmiş bir yöntem değil, doğayı daha iyi anlayarak üretmeyi hedefleyen modern bir tarım yaklaşımıdır. Doğru bilgi, sabır ve düzenli takip ile küçük bir balkon, hobi serası ya da profesyonel bir işletmede verimli üretim yapmak mümkündür. Belki de bu videodan sonra toprağa farklı gözle bakacaksınız. Çünkü artık biliyorsunuz ki bitkiyi büyüten yalnızca toprak değil, doğru koşullar, doğru bakım ve bilinçli üretimdir. Bugün birlikte bir domatesin topraksız tarımdaki yolculuğunu keşfettik. Eğer bu video size yeni bilgiler kazandırdıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu üretime ilgi duyan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Topraksız tarımla ilgili incelememizi istediğiniz bir konu varsa yorumlarda bizimle buluşun. Belki de bir sonraki videomuz sizin önerinizden doğacak. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bilgiyle üretin, sabırla büyütün, bereketle hasat edin.